Evet sevgili dostlar, şu anda Termossos Antik Kenti'ndeyiz. Az sonra yukarı doğru gezmeye gideceğiz. Termossos öğren yerinden kısa bir görüntü alalım. İlk önce başlıyoruz. İşte buraya geldiğimizde 7-8-9 kilometre yolu aşağıdan buraya kadar çıkmamız gerekiyor. Evet, turist arkadaşlarımızla beraber şöyle yukarıya doğru gidiyoruz. Drone'la çekim yapmak yasak. Şu anda gidiş yolundayız. Devam ediyoruz. Şöyle arkaları da görün. Bizim halimizi de görün. Şu anda sonbahar ve Ekim'in ortasına geçtik. Tabii ki böyle günlük güneşlik bir yer. Hava tertemiz. Çok şahane bir esinti var. Yorulduğumuza değecek mi bilmiyorum ama şu anda devam ediyoruz yolumuza. Evet, şunu görüyoruz ki gerçekten her yer muhteşem. Biraz önce geldiğimde aklıma şu geldi. Antalya'da yaşanacak yer varsa işte burası. Ormanların içerisinde yemyeşil, pırıl pırıl bir manzara, tertemiz bir hava. Evet, buraya gelirken mutlaka suyumuzu almalıyız. Yürüyüşe uygun ayakkabı giymeli ve şapkamızı giymeli. Buranın hava koşullarına göre hazırlığımızı yaparak gelmeliyiz. Evet, uzun bir yokuş çıkacağız. Aşağı yukarı 2-3 saat sürebilecek bir gezimiz olacak. Buranın havası ve manzarası yorgunluğumuzu azaltıyor ama yine de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Zor oldu mu yukarıya çıkış, iniş? İniş. Sonra da inerken Ha. Taşlar kaygan, kayalar kaygan. Evet. Arkadaşlarımızın söylediklerini duydunuz. Çıkarken böyle soluk soluğa çıkıyorsunuz ama aşağıya inerken daha zor olduğunu söylediler. Evet, soluk soluğa kaldık ama böyle yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Evet, şu anda gökyüzü masmavi. Çevremiz yemyeşil. Doğayla iç içeyiz. Güneş tam tepemizde, öğle vakti. Biz de adım adım yavaş yavaş böyle yürüyoruz. Benim yaşıma gelen insanlar için ve spordan uzak birisi için gerçekten böyle soluk soluğa çıkıyoruz. Ama sporcu ve genç arkadaşlar için elbette ki bu kadar zor olmayacak. Buraya dünyanın değişik ülkelerinden, değişik milletlerinden, farklı dinlerden insanlar geliyor. Hepsi ilgiyle, mutlulukla buraları inceliyor, burada spor yapıyor. Antalya'mızın, Türkiye'mizin bu güzel havasını kendi ülkelerine alıp götürüyorlar. Eminim ki siz de bu videoyu izledikten sonra buralara gelip, buralarda dolaşıp ben yoruldum ama çok güzel şeyler öğrendim diyerek geriye döneceksiniz.
Bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımıza söyleyeceğim bir şey var. Tarihe inanmayın ama tarih öğrenmekten de geriye kalmayın. Tarihi gerçekleri öğrenirken dönemin şartları, siyasi anlayışı, kültürel anlayışı, her şey çok önemli. Hatta yazan, çizenler de önemli. Ama ümitsizliğe kapılmayalım. Her yalanın bile %60'ı gerçekmiş. Ona göre siz olun. Tarihinizi öğrenmeye, araştırmaya özen gösterin. Buraya gelmişken bir tutam şalba otu toplayıp güzel bir çay içebilirsiniz. Ve şimdi geldik yukarı tahkimat, yani yukarı şehir olsa gerek. Şöyle aşağı doğru döndürüyorum kameramı ve şu manzaraya bakar mısınız? Uçsuz bucaksız bir vadi. Buraya gelmek için herhalde 12-13 kilometre düzlükten şu karşıdaki gördüğümüz yoldan buraya kadar yürümemiz gerekiyor. Veya taşıtla hemen şu aşağıda görünen beyaz arabanın oraya kadar gelmemiz lazım. Evet, kaya mezarlarına doğru ilerleyelim. Evet, bu bölgede hala kazı çalışmaları devam ediyor. Kazılarda yerleri tespit edilen taşlar işte bu şekilde numaralanıyor. Mesela şurada 18 numara var. Buradan çıkan kalıntıların birçoğu şu anda Antalya Arkeoloji Müzesi'nde veya Antalya Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Antalya Müzesi'ne gittiğiniz zaman buradan çıkan birçok kalıntıyı görme imkanınız var. Şu taş 175 numaralı taş, 176 herhalde bunlar yerli yerinde. Buraların üstüne diğer taşlar konulacak. Arkeolojik çalışmalar çok masraflı ve getirisi kısa vadede olmadığı için yavaş yürüyor ve masraflı. Bunun için sponsor bulmak gerekiyor. Sadece devletten bir şey beklemek de imkansız. Gerçekten Antalya Türkiye'de en fazla antik kenti bulunan bir şehir olma özelliğine sahip. Eğer tarih okumayı, arkeolojik çalışmaları bilmiyorsanız bunlar hepimiz için bir taş yığından başka bir şey değil, ama şunu unutmayalım ki buralarda krallar yaşadılar, insanlar yaşadılar. Evet, görüyorsunuz şuralarda yine kalıntılar üzerinde yazılar var. Evet, bu yazılar mutlaka anlamı olan yazılar. Sanırım burası şehrin en önemli yerlerinden birisiymiş. İşte bu çiçekten burada çok var. Adını bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir.
bilmemek ne kadar da kötü. İnsan buraya geldiği zaman şöyle her baktığı şeyi anlamak, okumak, yazıları okumak istiyor. Ama bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığımız için de şahsen ben üzülüyorum. Burada yıkılan sadece sütunlar, duvarlar, taşlar, kayalar değil. Burada yıkılan koskocaman imparatorluklar, kendini Tanrı yerine koyan insanlar. Buraya gelmek istiyorsanız gezmekten zevk alıyor olmanız lazım. Yani buranı gezmenin önemli bir bedeli var. Hem maddi hem manevi. Her taraf harap olmuş. Baykuşlar ve yabani hayvanların yurdu yuvası şu anda. Ben öyle düşünüyorum ki eğer ki burada Aspendos, Side gibi böyle detaylı bir çalışmayla kalıntılar ortaya çıkarılacak olursa gerçekten çok muhteşem bir antik kent olduğu ortaya çıkar. Buradaki tabiat şartları ve doğa şartları yükselti dikkate alındığında burada çalışma yapmak gerçekten zor. Burası Sütunlu Cadde'ymiş. Evet, biz Sütunlu Cadde'yi Perga Antik Kenti'nden biliyoruz. Şehrin merkezi, insanların gelip geçip buluştuğu yer. Şu gördüğümüz yerde zannedersem şehrin giriş kapısı. Söylemekten sıkıldığım için birçok şeyi söyleyemiyorum ama şunu söylemek elbette ki isterim. Acaba buralar gerçek değerine kavuşmuş mu? Evet, videomuzu izlerken abone olmayı da unutmayalım. Belki şu andaki görüntüleri, şu andaki durumları beğenmemiş olabilirsiniz. Ama sizin için mutlaka güzel bir video olacaktır. Onun için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı asla unutmayalım. Tahkimat nedir bilmiyorum ama aşağı tahkimat imiş burası. 11 numarada gösteriliyor harita üzerinde. Tabii ki bunu burada gördükten sonra araştıracağız. Evet, bu ilerisi kentin giriş kapısı ve etrafta kaleleri, taş duvarları görüyoruz. Evet, 12 numarada kent giriş kapısı var. Giriş kapısından şöyle manzarayı bir seyredelim. Sevgili dostlar, şu anda Termassos Antik Kenti'nin kent giriş kapısındayız.
Az sonra şehrin içerisine gireceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Evet, yol üzerinde böyle Termossos Milli Parkı tabureleri, oturakları var. Evet, kale duvarlarına şöyle yaklaşıyoruz. Her antik kentten alışık olduğumuz bu şekilde temelli yapılar var. Burada sağa doğru döndüğümüz zaman şu arkadaşların gördüğümüz yerden o tarafta tiyatro ve hamam var. Şu gördüğümüz yer yukarı takip atmış. Burada tiyatro ve hamam varmış. Biz hamam ve tiyatro yönüne değil, tam ters istikametinde şöyle taşların arasında ilerlemeye devam ediyorum. Eski antik kentlerde agora, spor alanları, stadyumlar, hamamlar ve buna benzer birçok sosyal tesis var idi. Burayı gezerken tabii ki böyle doğal bitkiler de görmemek olmazdı. İsmini bilmediğim bir bitki ama farklı ve güzel. Belki şunu söyleyeceksiniz, yani sadece bu taş yığınlarını gezip görüp de ne yapacağız? Evet, burası bir medeniyetin, bir tarihin başladığı veya sona erdiği bir yer ve şu anda Antalya merkezinde bulunmasından dolayı da bizim tarihimiz olmasa bile Antalya tarihi açısından önemli ve bizim ders almamız gereken tarihi kalıntılar. Şu an için buralarla ilgili ayrıntılı bir bilgiye sahip değilim. İnternetten bakıp inceleyeceğim. Buraya gelirken hemen kapıda girişte buranın yol haritasını veriyorlar. Onları alıp ona göre gezi yaparsanız daha planlı, programlı bir gezi yapmış olursunuz. Merhaba. Şu gördüğümüz kökler aslında buranın tarihini çok iyi bir şekilde anlatıyor. Evet, burada yaşayan insanlar yok olmuşlar, gitmişler ama buraya bir kök atmışlar. İşte o kökler de işte bu duvarlar, bu taşlar, bu kayalar. Evet, bu o günün şartlarında işte böyle bir binayı nasıl yaptılar? Elbette ki benim gibi siz de merak ediyorsunuzdur. Bir zamanlar burası cıvıl cıvıldı, insanlar vardı, krallar vardı, padişahlar vardı, valiler, kaymakamlar, herkes vardı. Muhtemelen o dönemde kullar, köleler de vardı. Ağalar, beyler, paşaların için onlar çalışıyordu. Bir tarafta diğerleri de kendi hayatını sürdürebilmek için mücadele veriyor. O günden bugüne ne değişti derseniz aslında değişen çok fazla bir şey yok. Yine büyük villalar, saraylar ile hava atan bir grup ve öbür taraftan günlük iaşesini karşılamak için gecesini gündüzünü birbirine katarak çalışan insanlar var. Aklıma şöyle bir şey geldi.
Kral öldü, yaşasın krallar. Evet, burası 5 bölmeli sarnıç 24 numarada. Görüyoruz 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet sevgili dostlar, şu anda Termosos Dağı'nın tam tepe noktasındayız. Hemen arka tarafımızda Antalya'yı görebiliyoruz. Hatta Luna Park'ın oralarını görebiliyoruz. Beşen Migros civarını buradan görebiliyoruz. Sevgili dostlar, şu anda Termosos Antik Kenti'nin en tepe noktasındayız. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Hava gayet güzel. Turistler var. Değişik yurt içi, yurt dışından gelen insanlar buraya geziyor. Tabii ki biraz yorucu ama çok güzel. Terimizi atıyoruz, terliyoruz ve tertemiz havayı teneffüs ediyoruz. Birçok yabancı ve yerli turistler var. Arkamızda da onlardan ikisini görüyorsunuz. Yaklaşık 2-2,5 saattir buralarda dolaşıyorlar ve inceliyorlar. Umarım herkes, bu videoyu gören herkes burayı gezmek için sabırsızlanır ve buraya gelir. Bu gördüğümüz alanda kapalı toplantı alanıymış. Böyle, burası da agora, yani pazar yeri. Sevgili dostlar,
Antik kentlerde mutlaka agora bulunuyordu ve bu agora aslında halkın toplanma, alışveriş yapma, buluşma yeriydi. Etrafında dükkanlar ve değişik ağaçlar vardı. Her antik kentte aşağı yukarı böylesi bir şey bulmak mümkün. Tabii ki şu anda tamamen harabe bir şekilde olduğu için burada o antik kentin o kalıntılarını görmemiz mümkün değil. Umarım buralar restore edilir. Buraya ziyarete gelenler o eserleri canlandırılmış bir şekilde görürler ve bir fikir edinirler. Antik kentte olmazsa olmaz yapılardan birisi tiyatrodur. Gittiğimiz her antik kentte görüyoruz. İşte şu anda biz de Termossos tiyatrosuna adım atacağız. Termossos antik kentinin en sağlam kalmış bölümü, binası şu anda içinde olduğumuz tiyatro. Tiyatronun girişi işte burasıydı ama şu anda harabe bir şekilde. Evet, o günün sanat değerleri, eğlence sistemleri gerçekten farklı. Ama öyle düşünüyorum ki yine burada krallar, padişahlar, şunlar, bunlar eğleniyordu. Evet, insanlar bu bölümden çıkıyor ve karşıdaki tarafa oturuyor ve o günün şartlardaki oyunları izliyorlar. Şöyle protokol koltuğuna oturup güzel bir tiyatro izlemek gerçekten burada farklı olsa gerek. Hava çok güzel, serin, üfül üfül esiyor. Yani tertemiz havası var. Burada tiyatro izlemek ister miydiniz? Güzeldik tabii abi. Evet. Merhaba kardeşim. Merhaba abi. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gezdiniz mi? Evet. A'dan Z'ye. Kaç saat oldu geleli? 1,5-2 saat kadar oldu. 1,5-2 saat. Yetti mi? Yok Burası yetmedi için ya. yetiyor, daha aşağısı var, devam edecek. Evet. Hamamları var aşağıda. Hamamları, Eski hamamları. evet. Gitmediniz oraya. Dönüşte şimdi uğrayarak aşağı inerken gideceğiz. Evet. Önce yukarıları gezdik Aynen. diyorsun. Oldu. Aynen, Teşekkürler. Oldu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Antik tiyatro deyince ilk aklımıza gelen yer elbette ki Aspendos Antik Tiyatrosu. Gerçekten hala faaliyetlere devam ediyor. Hala etkinlikler orada var ve sapasağlam duruyor. Fakat burası biraz yüksekte olmasından dolayı zannedersem şu anda harabe vaziyette, ama gezip gördüğüm yerler içinde şu anda en sağlam kalmış yer.
En son hamamı da gezip Termosos antik kentinden ayrılıyoruz. Antik şehirlerde hamamlar apayrı bir yere sahipti. Hamam deyince aklımıza yıkanılan, temizlenilen bir yer olarak aklımıza gelmesin. Antik kentlerde hamamlar, zenginlerin ve şehrin ileri gelenlere hizmet veren önemli yapılardan birisiydi. Buraya gelen insanlar burada eğlenirler, vakit geçirirler. Hatta eğer ki devlet kademesinde görev yapıyorsa burada görüşmeler bile yapılabiliyordu. Buralara halk girer miydi sorusunun cevabı maalesef hayır. Kentlerde hamamlar, stadyumlar, agoralar, tiyatrolar önemli yer tutuyordu. Termosos antik kentte gezerken aklıma Gezenoğlak geldi. Eğer ki o burayı gezmiş olsaydı derdi ki oh be ne güzel yaylım var. Keçilerimi buraya salsaydım sabahtan akşama kadar rahat rahat doyarlar, bana da iş çıkarmazlar derdi. Kulakları çınlasın. Eğer Gezenoğlak videomuzu izlerse işte şu manzaraları gördükten sonra bana kesinlikle hak verecek. İşte bunları keçiler çok sever. Arbışırlar ve bunları yapraklarıyla beslenirler. Keçilerin sevdiği diğer bir şey de taşlara tırmanmak. Keçilerin en kötü özelliği ağaç kabuklarını kemirmesi. Bundan dolayı da genellikle keçileri ormana sürmeyin diye eskiden ilkokul kitaplarında bize öğretirlerdi. Halbuki keçiler tırnaklarıyla yere düşen tohumları gömerler ve o tohumlar daha sonra yeşerir, ormana katkı sağlar. Yani birisini kemirirse 5 ağacı da keçiler sayesinde hayata kavuşurlar. Yukarıya çıkarken yordu, aşağıya doğru inerken elbette kolay yokuş aşağı iniyoruz. Ve böyle toz toprak bir yolda tıpış tıpış iniyoruz. Biraz hızlı gitmemiz gerekiyor. Çünkü 3.30'da sözümüz var. Oraya yetişmemiz gerekiyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Anadolu'daki ormanları anlatırken şu anda gördüğümüz gibi bir sincap bir yerden başlayıp öbür uca kadar bu şekilde sıçrayarak ulaşırdı diyor. Yani bu da ne demek oluyor? Yani o kadar ormanlarımız çokmuş ki şu andaki ormansızlığa bakıp da ülkemizin çorak, kurak olduğunu düşünmeyelim. Evet Sincap kardeş merhaba.
Evet, buraya gelip de bir sincap görmekte varmış kaderimizde. Termosos Antik Kenti'nden yapmış olduğum yayın burada sona erdi. Yolcu yolunda gerek. Artık yokuş aşağı iniyor ve şehrimize geri dönüyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Ajandam kanalı Antalya'da yayın yapan ve Antalya'nın güzelliklerini, Antalya'nın doğal ve tarihi yerlerini tanıtan önemli bir kanal. Sizin bize en büyük teşekkürünüz abone olmak, yorum yapmak ve paylaşımlara beğenin. Hepinizi seviyorum. Hoş ve esen kalın. Burada tarih ve doğa iç içe. Tabii ki biraz araştırarak gelirseniz burada olup bitenleri çok daha iyi anlarsınız. Termosos'ta arkeolojik çalışmalar hala devam ediyor, kazılar yapılıyor. Yeni eserler, yeni yerler, yeni tarihler gün ışığına çıkarılmak üzere arkeologlar tarafından canla başla uğraşılıyor. Evet, şöyle bakıyoruz. Memleketimizin her köşesi çok güzel. Hangisini övsek bilemiyorum. Termosos da güzel.